Masmavi Üç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere bir lezzet harikası baharatlı, zeytinli, peynirli ekmek tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 4 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kasemize alalım. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip güzelce karıştıralım. Yani mayamız tamamen erimiş olsun. Un miktarımız 4 su bardağı normal un ve 1 su bardağı da tam buğday unu ilave ettim. Tam buğday olur, siyez unu olur, kara kılçık unu olur. Bunu tamamen size bırakıyorum. Ekmeğinize çok farklı bir lezzet katacaktır. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip tahta kaşığımızla sadece karıştırıyoruz. Yani bu hamurda yoğurma yok. Bakın sevgili arkadaşlarım, öyle bir karıştırın ki çok seri bir şekilde yaklaşık bir 2-3 dakika pürüzsüz, hafif böyle kaşığın ucunda sünen bir hamur olsun. Bir 2-3 dakikada istediğimiz kıvama geliyor. Bakın hiçbir topak kalmadı. Böyle kaşığın ters tarafıyla da leğenin içerisinde yayarak iyice ezdim. Ve şu anda ekmek hamurumuzu hazırladık. Ben size bir göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yoğurmadığımız için böyle aldığınızda parça parça. Bakın hamur kopuyor. Yani hiçbir gluten kendini salmadı, hiçbir işlem olmadı. Bu şekle getirmişseniz tamamdır. Şimdi bir hamur kartıyla kıyısını, köşesini güzelce ortaya doğru toparlayalım ve ilk mayalanma işlemine bırakalım. Çok kolay, çok pratik, son derece lezzetli. Videonun sonunda inanamayacaksınız, yani bu hamur yoğrulmadan mı bu kadar güzel oldu diyeceksiniz. Şimdi yüzeyini kapatalım. Bu şekilde hazırladık. Bir yarım saat tezgahta bekletelim. Varsa vaktiniz 1 saat bekletin, hiç sorun değil. Ben yaklaşık bir 30 dakika bekletip hemen diğer aşamalarına geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım, 30 dakikada hamurunuz bu kıvama geliyor. Yani hiç yoğurmadığımız hamurumuz bu kıvamda. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını şöyle kenarlarına bir bırakalım. Elimizi de güzelce yağlayalım. İlk katlama işlemimizi yapıyoruz. Hemen siz izlerken ben birkaç püf noktasını belirteyim. Mesela ben bu çekimi saat öğlen 12 gibi yapıyorum. İsterseniz akşam yatmadan yapın, ister öğlen yapın, ister sabah yapın, hiç fark etmez. Her halükarda dolapta bir gece bekleteceğiz. Tam kıvamını, lezzetini alsın diye. Ortaya doğru her tarafını katladım. Hamurumuzu tekrar kapatıyorum ve tezgahta yine dinlenmeye bırakıyorum. Ve tezgahta bu bir defa katladık biliyorsunuz. 1 saat beklettim. Şu anda şahane bir şekilde kabarmıştı. Bu defa elimi suya batırdım. İsterseniz zeytinyağına da batırabilirsiniz. Tekrar bir katlama işlemi daha yapalım. Bu arada sevgili arkadaşlarım, dikkatinizi çekerim. O kopan hamur nasıl böyle sünen şahane bir hamur haline geldi. Ortaya doğru döndere döndere güzelce katlayalım ve bitirelim. Yani 2 defa katlayın. Bu hamuru akşamdan veya bir gün önce öğlenden hazırlayabilirsiniz. Hamurumuzun kenarına 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave edip buzdolabına alalım. Öğlen saat 3.30'da buzdolabına aldım. Üzerine de bir ağırlık bıraktım taşmaması için. Ve ertesi gün sabah 9.30 gibi ekmeğimizi yapmaya başlıyorum. İsterseniz 12'de başlayın, hiç sorun değil. Sevgili arkadaşlarım, güzelliğe bakar mısınız? Hiç yoğurmadık. 2 defa böyle kenarda katlayıp dolaba aldık. Hiç zor değil. Yani bir hamurun katlama işlemi ne demek biliyor musunuz? Yani mutfağı bırakın, gidin evi temizleyin, ütü yapın, her işinizi yapın. Bir 5 dakika katlayın. Gelince o kadar. Şimdi hamurumuzun mayası geldi. Tepsimizin tabanına biraz margarin veya tereyağı sürebilirsiniz. Veya su da olur ama su da biraz kayıyor. Ben margarin sürdüm. Üzerine yağlı kağıdımızı tam stabil olacak şekilde yapıştıralım. Çünkü ekmeğimizi kağıdın üzerinde çalışacağımız için yapıştırmazsak sağa sola kayar, sizi rahatsız edebilir. Tepsimizi hazırladık. Ekmeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Tezgaha 2 yemek kaşığı kadar tam buğday unu serpiyorum veya kepekli un da serpebilirsiniz. Normal un serpmeyin, biraz yapışabilir. Şimdi hazırladığımız, bir gece soğuk mayalanma işlemi yaptığımız o şahane hamurumuzu tezgaha alalım.
Bu arada sevgili arkadaşlarım, kıvamına hep dikkat edin. Yani bir hamurun kıvamı tarifin nasıl başarılı olacağı hakkında size çok şey söyler zaten. Şu anda kullandığım hamurun protein oranı 11'di. Onu da belirtmek isterim. Bir hamur kartıyla ortaya doğru katlıyorum. Yani bu çalışmayı hamur kartıyla yapın. Elinizle de yapabilirsiniz ama yapışırsa hani belki zor çalışırsınız ama un ekleyin, hiç sorun olmaz. Şimdi mümkün mertebe ortaya doğru katladım. O katladığım kısmı çok pratik bir şekilde tepsinin altına gelecek şekilde çevirdim. Bakın dikkatinizi çekerim. Katladığımız yer tepsinin altında. Şimdi ekmeğimizi kenara alalım. Tepsi mayası için bekletelim. Bir yarım saat tepside bu şekilde beklesin. 2 kat kabarması gerekli. Üzerine de biraz düzeltiyorum unun her tarafa değmesi için. Ve sosumuz için gerekli malzemeler: çeyrek su bardağı sızma zeytinyağımız var. 1 tatlı kaşığı dolusu basilikum, bildiğim kadarıyla fesleğen oluyor. 1 tatlı kaşığı dolusu oregano, o da kekiğin bir çeşidi. Yine bir fiske tuz ilave edelim ve hepsini güzelce karıştıralım. Burada baharat olarak istediğiniz baharatı seçebilirsiniz. Acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Sosumuz hazır. Ekmeğimizde yaklaşık bir 30-35 dakikada, bakın sevgili arkadaşlarım, tam 2 kat kabardı. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzu bu puf puf kabarmış olan ekmeğimizin üzerine bir kaşık yardımıyla kabarıklığını söndürmeden sürelim. Bu işlemi elinizde yapabilirsiniz. Ben kaşıkla yaptım çünkü yağa değersem sürekli kameraya gidiyorum geliyorum, her defasında elimi sabunluyorum. Ben kaşıkla çalıştım ama siz evde güzelce elinizle mis gibi her tarafına sürün. Çok çok lezzetli bir baharattır bu üzerine sürdüğümüz. Hiç boş yer kalmayacak şekilde sürdüm. Bu arada hamurun içindeki hava boşluklarını ve havayı da size şöyle sallayarak gösteriyorum. Son dakikada tabii ki elimle bir dokundum. Şimdi 100 gram beyaz peynirimiz var. Peynirimizi de elimizle ufalayalım ve gelişi güzel ekmeğimizin içerisine yerleştirelim. Mümkün olduğu kadar basın. Çünkü o ekmek o kadar güzel bir hamur ki bütün malzemeleri basmanıza rağmen yukarı doğru kaldıracak zaten. O yüzden basmanızda fayda var. 15 adet çekirdeği çıkmış siyah zeytinimizi de yerleştirelim. Arzu ederseniz yeşil zeytin de kullanabilirsiniz. Ve baharatlı zeytinli peynirli ekmeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 40-45 dakika pişmeye gönderdim. Dikkatli olun, altı ve üstü nar gibi kızarsın. Ve 45 dakikanın sonunda tekrar kabararak hem de mis gibi kokularla fırından çıkarıyorum. Yani sevgili arkadaşlarım, buna bir ekmek demek olmaz bence. Bu kendine, şahsına münhasır bir lezzet. Çayın yanına domates, salatalık sunup hemen servis edebilirsiniz. Son derece lezzetli. Ben de bunu aldım elime, sunumu yapamadan kız kardeşime davetliydim, oraya gittim. Daha önce tarifini vermiş olduğum kadayıflı kurabiye yaptım ve baharatlı ekmek yaparak davetime katıldım. Doku testini de kardeşimin bahçesinde yapıyorum. Hemen dilimledim. Bakın sevgili arkadaşlarım, sanki ekşi maya yaptınız. Sanki bir makinede yoğurdunuz. Bayağı emek verdiniz gibi ama biz bu hamuru yoğurmadık bile. 2 defa katlayıp buzdolabına aldık. Ertesi günde katlayıp tepsiye verdik. Çok pratik, son derece güzel bir tariftir. Hemen size tekrar detaylı göstermek isterim. Arzu ederseniz yapıp buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman kahvaltınıza çıkarın. Peynirli, zeytinli, baharatlı bir ekmeğin yerini hiçbir şey tutmaz diyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.